Teşekkürler. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin kitaplarınızı okumayı çok seviyorum. İlk sorumla başlıyorum. Çok mutlu oldum buna. Teşekkürler. Başka kitaplarınız çıkacak mı? Evet, çıkacak çok yakında. Hatta sanırım haftaya. Yani bu konuştuğumuz tarih, şu anda tarihleri karıştırdım ben de heyecandan. Aralığın başındayız ama bir hafta sonra inşallah 2 tane birden yeni kitabım çıkacak hem de. sevindim. Ay güzelim benim. Ben de çok sevindim sen sevindiğin için. Küçükken yazı yazıyor muydunuz? Şimdi burada doğru sözlü olayım mı? Ben çocukken pek çok çocuk gibi yazı yazmayı pek sevmezdim. Çocuklar çünkü yazı yazmayı pek sevmezler genel olarak. Resim yapmayı severim, ip atlamayı severim, koşmayı severim. Ama yazı yazmayı pek sevmezdim. Yine de öğretmenlerini çok seven bir çocuk olduğum için ve okumayı, öğrenmeyi çok seven bir çocuk olduğum için bu işin de raconu, bu işin de sistemi bu olduğu için mecburen yazı yazardım. Kitap ya da hikaye yazmak olarak soruyorsan ben hikaye uydurmayı çok severdim ama onları yazıya dökmüyordum. Etrafımdakileri anlatıyordum. Evet. O da güzel. Çocuklardan neler öğreniyorsunuz? Çok güzel şeyler öğreniyorum. Çok fazla şey öğrendim çocuklardan. Öğretmenlik yaptım ben 10 yıl kadar bir süre. Onlardan önce öğrendim. Sonra evlatlarımdan öğrendim. Mesela onlardan koşulsuz sevgiyi öğrendim ben Ayşe Elif sizlerden. Yani birisini severken biz büyükler şöyle seviyoruz. O benim düşüncemde diye seviyoruz mesela. Bana benziyor diye seviyoruz. Bana iyilik yaptı diye seviyoruz. Ama çocuklar herkesi seviyorlar. Çocuklar çok doğru sözlüler. Çok masumlar, tertemizler. Bunları öğrendim. Empati yapmayı aslında ben çocuklardan öğrendim. Yani empati ne demek biliyorsun. Karşımdaki kişinin yerine kendimi koyabilmek demek. Onun gibi düşünebilmek demek. Acaba bu durumda o ne hisseder? Onu düşünmek demek. Ben bunların birçoğunu çocuklardan öğrendim. Hatta şunu da söyleyeyim. Öğretmenken nerede hata yaptığımı çocuklardan öğrendim. Evet. Çünkü bakıyordum, çocukları çok seviyordum. Gözlerinin içine bakıyordum bir şey anlatırken. Hiçbir şey kaçırmak istemiyordum. Acaba birazcık bir tanesi anlayamadı mı bir konuyu? Birazcık endişelendi mi, anlattığımdan korktum. Böyle göz bebekleri büyüyüp küçülüyor ya çocukların. Oradan hemen anlıyordum. Bir dahaki sefere anlatırken onları anlatmıyordum. Anlatırken ona göre dikkat ediyordum. Bunların hepsini çocuklardan öğrendim ama onlardan en çok öğrendiğim şey bütün kainata, dışarıdaki her şeye böyle bulutlara, yıldızlara, güneşe, aya birer sanat eseri gözüyle bakmak. Ben eskiden öyle düşünmüyordum Ayşe Elif'ciğim. Bakıyordum, işte ya diyordum güneş bizi ısıtmak için var. Bulutlar gölgelendirmek için var. Ne yani şimdi bu çiçekler güzel güzel gözüksün diye var diye düşünüyordum genç kızken. Sonra öğretmen oldum. Baktım çocuklar yanıma geliyorlar. Öğretmenim şu ağaca bak ne kadar da güzel, şu çiçeğe bak Allah ne kadar da güzel yaratmış deyip duruyorlar. Bir tanesi dedi, 2 tanesi dedi, 3 tanesi dedi. Sonra dedim ki onların gördüğü ama benim göremediğim bir şey var demek ki. Bu sefer gözlerimi böyle kocaman açtım, ayarlarıyla oynadım ve her şeyi sanat eseri gözüyle görmeye başladım. Allah gerçekten de hepsini harika yapmış değil mi? Evet. Evet. Ben de çiçekleri çok seviyorum. Ben de artık çok seviyorum. Peki bir ayda kaç kitap okuyorsunuz? Şimdi çocuk kitabı olarak sorarsan her gün çocuklarıma en az 10 kitap okuyorumdur. 3 tane oğlum var. Sabah giderken abiler okula gitmeden önce onlara 1-2 tane kitap okuyorum. Ufaklığa da gün içerisinde 7-8 tane kitap okuyorum. Her gün 10 kitap okusam 30 günde bu 300 kitap yapar değil mi? Ama tabii ki kendi kitaplarımı soruyorsun sen galiba değil mi? Yani büyüklerin okuduğu kitapları. Evet. Ona çok fazla vakit ayıramıyorum ve herhalde zannediyorum 2-3 kitap ancak okuyabiliyorum. Evet. Çünkü çok meşgul ediyor evlatlar şu anda küçük olduğu için ufaklık. Evet. Evet. Ama küçükken çok okuyordum. Ben Çok de daha çok fazla severim vakit buluyordum. kitapları. Seviyor musun? Evet. Çok mutlu oldum. Hatta benim böyle bir tane kutum var. Onun içine okuduklarımı bir tane yerine, okumadıklarımı bir yere ve kenarlarını da ayraç koyuyorum. Ne kadar güzel, çok güzel bir düzenleme yapmışsın. Benim de kocaman evde bir odam var. O odanın bütün duvarları çocuk kitaplarıyla kaplı. Hepsi çocuk kitabı. 1500'ü geçti çocuk kitabı sayısı şu an evde. Onları okumayı ben de çok seviyorum. Bir tane odada da bizim eşimin ve benim okuyacağımız böyle büyükler için olan kitaplar var. Onları ben de ayırdım. Önceden okuduklarım bir tarafta, okuma hayalini kurduklarım diğer tarafta. Ama işte çok fazla vakit ayıramıyorum maalesef. İnşallah ayırırım. Ben de böyle ödevlerden dolayı aslında vakit ayırmaya çalışıyorum. Ama
Az Çok vakit yetişmiyor değil mi? Evet, benim de öyle Yani oluyor. bir günde 1-2 kitap okuyabiliyorum. 1-2 kitap okuyabiliyorsun. Harika. Çok güzel bir başarı. Tebrik ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka soru yok mu? Yok. O zaman ben sana sorayım bir tane soru. Neden bu kadar tatlısın? Biliyorum cevabını. Allah beni öyle yapsın. Evet, bakayım sen de verecek misin demiştim. Çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.